Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde siyah ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Gerçekten çok güzel, çok şık bir patik oldu. Yapılışı da oldukça kolay ve patiğimizin bakın hiçbir yerinde dikişimiz yok. Model böyle. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 38-39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimizi örerken sizlere mezura ile ölçüleri de vereceğim. Ona göre patiğin büyüklüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Ben patiğime hanımlar kenar tarafından 22 ilmek olarak başladım. Öncelikle krem ipim ile 22 ilmeğimi atacağım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hemen ardından şu kenarımıza bir düğüm atıyorum hanımlar. Patiğimiz kenarı sıkı olsun, sağlam olsun diye hemen şurada kalan fazla ipin ucunu da kesiyorum. Patiğimizde haroşa örgü yapacağız demiştim. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi sırasıyla düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde haroşa yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu bile. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu şekilde haroşalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Hem ön hem arka yüzde düz öreceğim ilmeklerimi. Ön yüzdeyim. Tekrar ilmeklerimi düz örüyorum. Örgünüzün her iki tarafında ters örgü örünce de yine haroşa oluyor. Ben bu şekilde daha kolay yaptığım için her iki tarafta da ilmeklerimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri döndüm hanımlar. Şimdi de arka yüzdeyim. Arka yüzde tekrar kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi yine düz yani haroşa örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar bakıyoruz. Buradaki diş haroşamız oluştu. Ben bu patiğimin şu kenarına, şu kenar bölüme toplamda 22 diş yani 22 sıra haroşa ördüm. Hanımlar ben şimdi 22 sıra haroşamı öreceğim. Ardından sizlere mezura ile ölçümü de vereceğim. Hemen 22 haroşamdan önce sizlere patiğimizin 22 ilmek ile şöyle en ölçüsünü de vereceğim. Patiğimizin eni şöyle baktığımızda 7,5 santim. Bu şekilde. Şimdi 22 haroşamı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar 22 diş haroşam olana kadar patiğimin bu bölümünü ördüm geldim. Şimdi sizlere boy ölçüsünü de vereceğim. Ona göre haroşa sayılarınızı ayarlarsınız. Hemen şöyle ucuna mezuramı sıfırlayarak bakın bu bölümü ölçüyorum. Hiç esnetmeden bakın haroşa örgü şöyle esnek bir yapıya sahip. Hiç esnetmeden olduğu gibi bırakıp şöyle ölçüyorum. Patiğimin boyu hanımlar buraya kadar 8,5 santim olarak ördüm. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız burayı hani ben 38-39 uyumlu ama siz daha büyük yapmak istiyorsanız burayı birkaç sıra haroşa daha fazla yapabilirsiniz. Daha küçük yapmak isteyenler 1 santim daha kısa yapabilirler. Hemen patiğimizin şu bölümündeki desenlerimize geçeceğiz hanımlar. Burada en son ilmeklerimi örerken sonuncu ilmeğimi açacağım. Çünkü ön yüzde renk geçişi yapacağım. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi kendime doğru şöyle alıp bu şekilde. Şimdi hemen modele başlayacağız. Siyah ipimi ekleyeceğim.
Öncelikle siyah ipim ile şöyle ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra siyah ipimin ucunu kendine düğümleyeceğim. Şöyle. Buraya 13 ilmek siyah öreceğiz hanımlar. 2 tanesini ördük. Şu üçüncü, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane siyahı ördük. Kenarda 9 tane krem kaldı. Onu örmüyorum. Geri dönüyorum. Arka yüzde hanımlar ilk ilmeğimi düz örerek başlıyorum. İlmeklerimi siyah ipim ile yine haroşa örüyorum. 13 tane siyahımı ördüm. Yine ön yüzde renk geçişi yapacağım için siyahımı şöyle kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Bir sıra siyah, bir sırada krem ipimizi kullanacağız bu bölümde. Kenar ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Şimdi de 17 tane krem öreceğim. Yani son 5 ilmeğim kalana kadar öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 krem ördüm. Burada son 5 kaldı. Onu da örmüyorum. Geri döndüm. İlk ilmeğimi düz örerek başladım. Diğer ilmeklerimi de sıra sonuna kadar öreceğim. Tekrar ön yüze renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmedim. Yeniden ön yüzdeyiz. Siyah ile hanımlar her defasında 13 ilmek örüp döneceğiz. 13 ilmek. Siyahlarımızda sayı aynı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ördüm. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Arka yüzde yine ilmeklerimi siyah ile öreceğim. Siyah ile öreceğimiz ilmek sayısı 13. Sonuncu ilmeğimi yine örmedim. Evet hanımlar, şöyle bakalım, 2 tane siyah çizgimiz oldu burada. İlk siyah çizgiyi yaptıktan sonra 17 tane krem ördük. Geri döndük. Ardından tekrardan 13 ilmekle siyah bir çizgi daha oluşturduk. Şimdi ilmeklerin tamamını krem ile öreceğiz. İlmeklerimin tamamını krem ile örüyorum. ...22 ilmeğin hepsini öreceğiz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimizi tamamen haroşa öreceğiz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra devamında gelen ilmeklerimi sıra sonuna kadar yine haroşa öreceğim. Tekrardan sonuncu ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Ön yüzdeyiz. Tekrar siyaha geçiyoruz. Yine siyah ile yapacağımız işlem aynı hanımlar. 13 ilmek öreceğiz, geri döneceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Her defasında siyah ilmekleri saymaya gerek yok. Bakın yeri belli zaten. Tekrardan 13 siyahtan sonra geri döndüm. İlk ilmeğimi düz örerek başladım. Diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. Yani haroşa. Sonuncu ilmeğimi yine örmeden aldım. Şimdi tekrar kreme geçtik. Hanımlar, bu modelde yapacağımız işlem şu. Krem ile araları örerken bir sırada 17 ilmek örüp geri döneceğiz. Bir sonrakinde tamamını öreceğiz. Sırasıyla böyle gidecek. Bir önceki sırada ilmeklerin tamamını örmüştük krem ile. Şimdi 17 ilmek öreceğim. Yani son 5 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Geri döneceğim. İlmeklerimi son 5 ilmek kalana kadar öreceğim. 22 ilmeğim vardı. 17'sini örüyorum. Şuraya kadar 13 siyahtı. 14, 15, 16, 17. Şimdi geri döndüm. Bir sonraki krem sıramda da ilmeklerin tamamını öreceğim.
Sadece siyah ilmek sayısı değişmiyor. 13 tane örüp dönüyoruz. Yine ipimi aradan alarak sonuncu ilmeğimi örmedim. Tekrardan siyaha geçiyorum. Model bu şekilde ilerliyor. Yeniden 13 tane siyahımı öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimi haroşa örüyorum. İp aradan çıkardım. Sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar kreme geçtik. Bir önceki sırada 17 krem örüp dönmüştük hanımlar. Bu sırada tamamını öreceğiz. Sıranın birinde 17 örüp dönüyoruz. Bir sonraki krem sırasında da ilmeklerin tamamını örüyoruz. Şimdi 22 ilmeğimin tamamını krem ipim ile haroşa öreceğim. Bu şekilde. Modelimiz zaten çok kolay hanımlar. Bir topu bu kadar. Böyle ilerliyor patiğimizin ön bölümü. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra diğer ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bu şekilde model devam ediyor. Sonuncu ilmeğimi yine şöyle örmeden aldım. Bakın burada 4 tane desenimiz oluştu. Şimdi yapacağımız işlem şu. Tekrardan siyah ipimize geçeceğiz. Yine 13 tane siyahımı öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 siyahtan sonra geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi de yine haroşa örüyorum. Sonuncu ilmeğimi örmedim. Tekrardan kreme geçeceğiz. Bir önceki sırada hanımlar ilmeklerin tamamını krem ile örmüştük. Şimdi 17 ilmeğimizi krem ipimizle öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Modelin mantığı bu. Bu şekilde. Şuraya kadar 13 siyahım vardı. 14, 15, 16, 17 siyahımı, 17 kremimi ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar krem ipim ile haroşa örüyorum. Modelimiz bundan ibaret hanımlar. Bu şekilde. Yine ön yüzde renk geçiş yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmedim. Bakın model bu şekilde ilerliyor. Şimdi tekrardan 13 siyah öreceğiz. Döneceğiz. Sonraki krem sırasında da ilmeklerin tamamını krem ile örüp döneceğiz. Model böyle ilerliyor. Bakın şurada toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah modelimizi kurduk. Ben bu patiğimde hanımlar toplamda şuradaki siyah model sayım 20. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu bölüme toplamda 20 tane model yaptım. Şimdi hep birlikte hanımlar patiğimizin bu ön bölümüne 20 tane bu siyah desenimizden yapalım gelelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar patiğimin bu ön tarafını tamamladım geldim. 20 tane siyah modelimden yaptım. Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Artık patiğimizin diğer kenarına başladık. Modelli tarafı tamamlandı. Şimdi tamamen haroşaya geçiyoruz hanımlar krem ipimiz ile. Artık siyahı da kullanmayacağız. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra siyah ipimi keseceğim. Sadece krem ile devam edeceğiz devamında. Şöyle siyahımın ucunu kremime düğümleyeceğim. Patiğim sökülmesin diye. İlmeklerimizin tamamını artık haroşa öreceğiz. Diğer kenarı nasıl yaptıysak bu kenarı da aynı şekilde yapacağız hanımlar. 22 ilmeğimizin tamamını böyle krem ipimiz ile haroşa öreceğiz. Ön bölüm tamamlandı. Diğer kenara geçiş yapıldı şu anda. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin hepsini ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim.
Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine arka yüzde de ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde hepsini öreceğim. Desenli bölüm tamamlandı. Bu defa ön yüzde renk geçişi olmadığı için sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şöyle baktığımız anda hanımlar burada krem rengimiz ile bir diş haroşayı oluşturduk. Hanımlar bu aşamada ben patiğimin şu ilk kenarına 22 diş 22 sıra haroşa örmüştüm. Buraya da aynı sayıda haroşalarımı öreceğim. Sizler de şu bölüme kaç sıra haroşa ördüyseniz buraya da aynı sayıda haroşalarınızı örün gelin hanımlar, ardından buluşalım. Patiğimizin tabanına birlikte geçelim. Evet sevgili hanımlar, 22 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi bu şekilde kesiyorum. Biraz gevşek, esnek bir kesim yapacağım hanımlar. Çünkü patiğimizin arka bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız V şeklindeki kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat, kolay çıkartabilelim diye böyle gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. İlmeklerimin tamamını aynı şekil kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı, onu da kestim. Şu kenarımız sıkı sağlam olsun diye şöyle 2 tane de zincir oluşturuyorum ve ipimi kestim. Evet, patiğimizin bu üst bölümünü böylece tamamladık hanımlar. Şimdi tabanımızı yapacağız. Tabanımız için yine 3 numara bir tık daha şöyle uzun şiş kullanacağım. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Bu aşamada bakın şu geniş alandan, şu ilk kenar ilmek yerinden, şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkaracağım. Sırasıyla bu kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Şu birinci ilmeğim. Bakın ilmeğin iki kanadına birden sıradaki kenar ilmek yerine girdim. İkinci ilmek oldu. Hemen bu ipimin ucunu burada düğümlüyorum. Bu şekilde sırayla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. 3 ilmek oldu. Şu dördüncü ilmeğimiz 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkaracağız hanımlar. Ta ki şu diğer uca kadar. Ben buradan şu diğer uca kadar toplamda 84 ilmek çıkarttım. Sizler şu yanlardaki haroşa sayısını benden fazla ya da az yaptıysanız ilmek sayınız 84 değil de 80 olur ya da 84 değil de 86 olur. Hani böyle birkaç ilmek farklılık gösterebilir. Ben dediğim gibi bu uçtan şu diğer uca kadar toplamda 84 ilmek çıkarttım. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Evet, 84 ilmeğimi çıkarttım geldim. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar, kenardaki ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi yine haroşa yani düz olarak örüyorum. Ön yüze bakın şöyle bir diş haroşa düşüyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm ve geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Artık burundan başlayarak tabanımıza geçeceğiz. Patiğimizde öncelikle burun kısmına 6 ilmek ayırıyorum. 6 ilmek ile buruna başlayacağım. 84 ilmeğim vardı. 84'ten 6'yı çıkarınca geriye 78 ilmek kalıyor. 78 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 39'ar ilmek düşüyor. Farzı misal sizin burada 80 ilmeğiniz var. Şöyle yapacaksınız. 80 ilmekten 6 ilmeği çıkarınca geriye 74 ilmek kalır. 74 ilmeği de iki yana paylaştırınca kenarlara 37'şer ilmek düşer. Hesap böyle yapılıyor. Şimdi ben patiğimin bu şekilde tabanını örmeye başlayacağım. Öncelikle tabanımızı örebilmek için kenardaki ilk 39 ilmeğimi örmem gerekiyor. 39 ilmeğimi öreceğim öncelikle. 4, 3 daha 7 olmuş. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
7, 38 ve 39. Kenara 39 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı içinde ortaya 6 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saydığımız anda hanımlar şu sol kenarda da 39 ilmek kalıyor. 6 ilmekten sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6. Tekrar geri döndüm. 6 ilmek ile buraya bir diş haroşa oluşturduk. Tabanımızda 12 ilmek olacak hanımlar. 12 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Önce 6 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6. Kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 7 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. Ortada 8 oldu. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. Ortada 9 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de kenardan alarak ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 10 oldu. Tekrar geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Yeniden geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan alarak ördüm. Ortadaki ilmek sayımız 12 oldu. Artık 12 ilmek üzerinden kesimler başlayacak. Şöyle baktığımızda burun kısmında şöyle oval bir görüntü de oluştu. Ayak anatomisine uygun oluyor böylece. Yapacağımız işlem şu. Tabanda 12 ilmeğimiz var. 11'ini öreceğiz. 12. de kesim yapacağız. İpim karşıda, yine ilkini örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte kenardan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Aynı işlemi yine burada da yapacağız. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Yapacağımız işlem bu. Her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Bakın taban ile kenar arasında bir boşluk görüntü var şurada. Tabanda saymadan son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu da kesimi yapacağız. Bakın saymadan gideceğim şimdi. İlk ilmeğimi aldım. İlmeklerimi saymadan örüyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yanından da bir ilmek alıp ikisini kestim. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine bakın taban ile kenar arasında yine boşluk bir görüntü var. Tekrar tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bu sonuncu ilmekte hemen yandaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Tabanımız 12 ilmek olarak bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde kenarlarda son ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte kenarlarda son ikişer ilmek kalana kadar tabanımızı 12 ilmek olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, kenarlarda ikişer ilmeğim kalana kadar patiğimin tabanını ördüm geldim. Şimdi tekrar kesimler yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 12. de yine kesimimi yapacağım. Şu anda ön yüzdeyiz. Bak, sonuncu ilmeğimi örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Bakın şurada son bir ilmek kaldı. Tekrar geri döndüm. Yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Ardından öndeki iki ilmeği birlikte keserek örüyorum. Şimdi şu son iki ilmeği saymıyoruz. Tabanda son 4 kalana kadar örüyorum. Ardından şu öndeki iki ilmeği de kestim. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar.
Yine ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Bu defa son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Kenardaki son 2 ilmeği de keseceğiz. Bakın sonuncu ilmeği örerken bu kenardaki ilmeği de aldım. İkisini birlikte keserek ördüm. Ardından yine ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Sonrasında öndeki 2 ilmeği kestim. Şimdi şu son 1 ilmek hariç şurada son 4 kalana kadar örüyoruz. Yani öndeki 2 ilmeğimi ördüm. Şu sıradaki 2 ilmeği kesiyorum. Yanındaki 1 ilmeğimi düz ördüm ve bu sonuncu ilmeği örerken yanındakini de aldım. İkisini keserek ördüm. Şimdi burada 8 ilmek kaldı. Bu topuk bölümünde de hafif oval bir görüntü oluştu. Artık bu 8 ilmek ile patiğimizin şu arka bölümünü, şu bölümünü yapacağız hanımlar. Yine ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Arka bölüme geçtik. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. 7 ilmek kaldı. Bu aşamada hemen kenar ilmek yerleri var hanımlar. Hemen şuradaki bakın. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 8 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz. Hem de patiğimizin arkası şu kenarlara eklenmiş oluyor. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim yine. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu kenarda ilmek çıkartırken geri dönüyorum. Ön yüzde çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Şöyle geri döndüm. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Yine 8 ilmek oldu. Arka bölümde yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi şu şekilde kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Aynı işlemi yapacağım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Burada ön yüzde ilmek çıkarıyordum. Geri döndüm ve bir sonraki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Patiğimizin arkası 8 ilmek ile bu şekilde örülüyor. Biz bu işlemi hanımlar şuraya gelene kadar bakın. Şuralara gelene kadar yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin arka bölümünü bu şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin arka bölümünü bu şekilde ördüm geldim. Artık ilmeklerimi keseceğim. Yine ikişer ikişer toplayarak buradaki ilmeklerimi de kesiyorum. Ben şuradaki iplerimizin ucunda giderken gizleyerek götürüyorum. Şöyle atlatarak. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Kenarda şöyle yüksek bir görüntü oluşmasın diye hemen tığ ile şöyle dibine batarak burayı düzleştiriyorum. 2 tane de zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Şimdi kenar oyamızı yapacağız. Öncesinde şuradaki iplerimizin uçlarını gizleyeceğim. Arka ilmek aralarına girerek şöyle. Hani patik ayağı giyildikten sonra ipler dışarı çıkmasın. Öyle çirkin bir görüntü olur. İçi dışı tertemiz görünsün. Evet, ipimizi de gizledik. Evet hanımlar, patiğimizin örgü bölümünü tamamladık. Şimdi şu şekilde siyah ipimle kenar oyam var, onu yapacağım. Öncelikle şöyle siyah ipimle tığım ile bir ilmek oluşturuyorum. Arkayı kestiğimiz yerden itibaren ilmeğimi hemen şuraya sabitleyerek başlayacağım. Öncelikle hanımlar hemen öndeki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Şöyle bir sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak şöyle bu zincir ile bir kirpik oluşturdum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitledim. Yapacağımız işlem bu. Yeniden bakın sıradaki kenar ilmek yerine girerek sık iğne oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak kirpik oluşturdum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitledim. Üçüncüyü de yapalım. Önce sık iğne yapıyorum. 3 zincir çektim. Sık iğnenin içine batarak bu zincirle şöyle bir kirpik oluşturdum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitledim. Kenar oyamız bu şekilde yapılıyor. Patiğimizin çevresini bu şekilde şu ilk kenar oyamıza başladığımız yere kadar tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı yaptım. Patiğimin çevresini dolandım geldim. En son şuraya şöyle 2 tane zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum.
Hemen şu ipimizin ucunda gizleyeceğim. Kenar oyamızı tamamladık. Şöyle arka ilmek aralarına girerek ipimin ucunu gizliyorum. Patiğimizin ön bölümüne hanımlar böyle bir çiçek yaptım ben. Şöyle. Hemen bunu da birlikte yapalım. Çiçeğimize öncelikle krem ipimizle başlayacağız. Yani dileyen böyle sade de kullanabilir. Dileyen benim gibi çiçek de yapabilir. Yapmak isteyenler için de hemen çiçeğimin yapılışını anlatacağım. Öncelikle krem ipim ile çiçeğime başlıyorum. Şöyle hanımlar, krem ipim ile şöyle bir ilmek oluşturdum. 6 tane zincir çekeceğim. 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu başlangıç yerine batarak şuraya şöyle bir halka oluşturuyorum. Şöyle. Şimdi 3 tane zincir çekeceğim hanımlar. İpimi tığıma doluyorum. Halkanın içine batarak şöyle bir ilmek çıkarttım. 1, 2 seferde çıktım. Tekrar 2 tane ipimi tığıma doladım. Aynı yere girerek ilmek çıkarıyorum. 1, 2 seferde çıktım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. 3 tane zincir çekip aynı halkanın içine tekrar şöyle batıyorum. Çiçeğimizin ilk yaprağını oluşturduk. Şimdi ikinci yaprağını oluşturacağım. 3 zincir çektim. İpimi tığıma doladım. İkili trabzan yapıyorum halkanın içine girerek. 2 seferde çıktım. Aynı şekilde bir tane daha trabzan yapıyorum. 2 seferde çıktım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topladım. 3 zincir çekip aynı halkanın içine şöyle batıyorum. İkinci yaprağımızı da yaptım. Toplam 4 yaprak yapacağız. 3 zincir çekiyorum. Yine halkanın içine batarak ilmek çıkarttım. 2 seferde çıktım ilmekleri. Bakın 1, 2 seferde çıktım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü topluyorum. 3 tane de zincir çekip halkanın içine batarak 3. yaprağımı da tamamladım. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. 4. yaprağımızı yapacağım. Halkanın içine batarak şöyle bir trabzan yaptım. Tekrar aynı halkanın içine girerek bir tane daha trabzan yapıyorum. 2 seferde çıkıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği topladım. 3 zincir çektim ve yine aynı yere batarak halkanın içine batarak yaprağımızı burada tamamladım. Krem ile olan çiçek bölümü bitti. Bir tane zincir çektim ve ipimin ucunu şöyle kesiyorum hanımlar. Krem olan bölümü bitirdim. Hemen şu araya girerek ipin ucunda gizleyeyim. Gizlemeseniz de olur. Siyahı yaparken zaten arada kalacak bu. Şöyle. Şimdi siyah ipimle çiçeğimin ikinci katını yapacağım. Şöyle siyah ipimi alıyorum. Yine siyah ipimle bir ilmek oluşturacağım. Yapacağımız işlem şöyle hanımlar. Bu yaprak arkalarından bakın. Şurada arkalar var. Şuralardan. Hemen bakın 2 yaprağın arasından şöyle ilmeğe girerek siyah ilmeğimi buraya sabitledim. 2 zincir çekeceğim. Tam yaprağın orta kısmına gelen yerden bakın. Tekrar şöyle batarak şu bölüme batarak oradan ilmek çıkarıyorum. Tığımdaki ilmekleri topladım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Yaprağın sonuna batarak şuraya batarak yeniden ilmeği buraya sabitledim. Bir yaprağın arkasına 2 tane 2 zincirle şöyle bir gözenek yaptık. Her bir yaprağın arkasına 2'şer tane yapacağız. Yine 2 zincir çektim. Sıradaki yaprağımın tam ortasına girerek şöyle bir tane şuraya bakın gözenek yaptım. Buralara bir sonraki sırada çiçeğimizi gireceğiz. Yeniden 2 zincir çektim. Bu yaprağın sonuna batarak tekrar buraya sabitledim. Diğer 2 yaprağımıza da aynısını yapacağız. Bir yaprağın arkasına 2 tane böyle 2 zincirle batacağız. Tam orta kısmından girerek battım buraya. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Yaprağın sonuna batarak yine bunu buraya sabitledim. Sonuncu yaprağıma da yapıyorum aynı işlemi. Şu araya girerek buraya da ipimi gizlemiştim. Tamamen uydurma bir çiçek oldu hanımlar. Benim çiçekle tığla falan çok bir işim olmadığı için yine 2 zincir çektim. En son başlangıç yerine bunu şöyle sabitliyorum. Şimdi çiçeklerimizi yapacağız. Şu krem çiçeği nasıl yaptıysak siyahları da aynı şekilde yapacağız. Her bir çiçeğin arkasında 2 tane gözenek yaptık. 4 tane çiçeğimiz vardı. 2'şerden 8 tane yapacağız şimdi. 3 zincir çekiyorum. Hemen sırada 2 zincir çektiğimiz yer. Buraya batarak şöyle trabzanlar oluşturuyorum. İlk krem çiçeğimizi yaptığımız gibi siyahı da yapıyoruz. Bakın 3 zincirden sonra 2 trabzan yaptım. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. 3 zincir çektim ve aynı gözeneğe batarak
ilk yaprağımı tamamladım. Sıradaki 2 zincir çekmiştik. Sıradaki gözeneğe batarak sık iğne yöntemiyle geçiş yaptım. 3 zincir çekiyorum. İpimi tığıma doladım. Buraya da 2 tane trabzan yapacağım. Şöyle bakın. 2 seferde çıktım. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı yere girerek 2 seferde çıkıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği topladım. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batarak bunu sabitledim. Üçüncüyü de yine aynı şekilde yapacağız. Üçüncü gözeneğin içine sık iğne ile geçiş yaptım. 3 zincir çekiyorum. İpimi tığıma doladım. Buraya da yine 2 tane trabzan yapacağım. Şu 1, aynı yere giriyorum. 2. Tığımdaki ilmeklerimi topladım. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batarak çiçeğimin yaprağını sabitliyorum. 3 tanesini yaptık. Sırada 5 tane daha var. Diğer 5 taneyi de aynı şekilde tamamlayalım gelelim hanımlar. Evet hanımlar, çiçeğimin 8 tane kanadını şu şekilde tamamladım geldim. En son şuraya bir tane zincir çektim. Şöyle ucunda bir miktar bir ip bırakacağım. Dikiş yapacak kadar. Şöyle ipimi kestim. Bu şekilde. Şimdi hanımlar bu ipimizi iğnemize takacağız. Çiçeğimizi patiğimize dikeceğiz. Ben şurayı şey yapalım. İğnemizi şöyle iğnemize ipimizi taktık. Patiğimizin tam ortasına gelecek şekilde hanımlar bakın. Tam ortası şurası. Toplamda orta bölümde hatta sayalım 20 tane siyah çizgi vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 çizgi şuraya geliyor. Patiğimizin tam ortası da şura oluyor. Şuraya şöyle çiçeğimizi sabitledim. Bu şekilde. Öncelikle hemen şu alta doğru iğnem ile batarak çiçeğimi buraya bir sabitliyorum. Patiğime dikiyorum artık iğnemi. Bu aşamada hanımlar bakın şu orta bölümde boşluk olmasın diye tekrardan böyle alttan orta bölüme doğru şöyle çıkıyorum. Şöyle ortaya bir tane tomurcuk gibi bir şey yapacağım. Şöyle bakın şu ipimi alttan gelen ipimi iğneme şöyle 2 kere doluyorum. Tekrar aynı deliğin içinden hemen şuradan şöyle girerek ortaya bir tane minik tomurcuk gibi bir şey yaptım. Çiçeğimizin ortası doldu. Böyle daha güzel görüntü oluştu. Şu alttan iğnemi şöyle geri çekiyorum. Şöyle bakın orta kısma bu şekilde bir tomurcuk oluşturduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi patiğimizi şöyle arka siyah tomurcukların içine gire gire dikeceğiz çiçeğimizi. Şu aralara gire gire çiçeğimi patiğime sabitleyeceğim. Sıkıca sabitliyorum. Böyle dolanarak gidiyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok da benim iğneyle iple falan çok bir aram olmadığı için şu anda patik örmekten daha zor geldi bunu dikmek. Ben yine şu aralara bir kez daha gireyim hanımlar. Bu şekilde. Tam şu üst bölümden de bir dikiş atayım. Şöyle. Sağlam olsun, çıkmasın. Bu şekilde. Evet. Bakın çiçeğimizi patiğimize sabitledim. Şu krem yaprakları da böyle içe doğru kıvırınca böyle daha bir gül tarzı oluyor. Sonrasında hemen içine gizli bir düğüm atacağım. Krem iple de dikilebilirdi ama bu defa siyah yapraklar dışarıda kalırdı ve siyahın üzerinden krem ip belli olacağı için çirkin görünürdü. Bu nedenle siyahla dikmeyi tercih ettim. Evet, arkaya da düğümümü attım. İpimi de keseceğim artık. Patiğimizi böylece tamamladık hanımlar. Patiğimiz görüntü itibariyle şöyle. Bakın bu şekilde. Hemen manken ayağıma giydireyim. Patiğimizi bir de ayağımızda görelim. Çok güzel, çok şık, çıtı pıtı bir patik oldu hanımlar. Ayaktaki duruşu da çok güzel. Kullanımı rahat, yumuşacık, ayağı saran bir model. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız.
Evet, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi modelimiz bu. Bitirdik birlikte. Tabanımız, topuk kısmı, şu arkasını da bir düzelteyim. Model böyle. Evet hanımlar. Yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.